Selamlar Rocknur sakinleri. Bu videomuzda birlikte şehrin arka sokaklarını keşfedeceğiz. MOBA oyunlarında genellikle jungle veya orman adıyla yer edinen bu tarafsız bölgeyi şehir konseptine sahip SSC evreninde urban ya da arka sokaklar olarak isimlendirmek daha doğru olacaktır. Yine de biz şu an için alışagelmiş şekliyle orman adıyla anacağız. Kulvarların dışında kalan fakat savaşı dışında kalamayan orman tarafsız robotlara ev sahipliği yapmakta. Bu robotları ve ormanın derinliklerine daha iyi anlatabilmek adına tüm ormanı 3 bölümde inceleyeceğiz. Üst orman, alt orman ve mantis bölgesi. Üst orman. Üst orman 2 bölümden oluşuyor. Government bölgesi ve Pirate bölgesi. Bu iki bölgenin sakinleri birbirine düşmanlık beslemekte. Bu konuyu derinleştirmeden önce hangi birimlerden oluştuklarını ve ne gibi özelliklere sahip olduklarını görelim. Birinci bölge. Government. Bu bölge Rotnor'un kolluk kuvvetlerini barındırıyor. Tüm bölgeler gibi bu bölgede irili ufaklı 3 birim içermekte. Bunlardan ilki polis drone. Polis drone bölgedeki en güçsüz birimdir ve beşerli gruplar halinde bulunur. Güçsüz olduğu gibi verdiği zalim ödül de azdır. Government bölgesinin bir üst seviye robotuna baktığımızda ise TPV'leri görüyoruz. TPV, polis drone'a kıyasla oldukça güçlüdür ve stun atma becerisine sahiptir. Oyun boyunca TPV'yi keserken yaşayacağınız gerilim için şimdiden çok üzgünüz. Bölgenin boss birimi ise Riot Suppressor. Kendisine 2 adet polis drone eşlik etmekte. Oldukça güçlü olan bu robot ile savaşırken tedbiri elden bırakmayın. Son olarak Government bölgesine baktığımızda toplam 22 adet polis drone, 10 adet TPV ve 1 adet bölge boss'u Suppressor bulunduğunu görüyoruz. Sırada Government bölgesinin düşmanı Pirate bölgesi var. Bu bölge korsanlara ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu 3 birimin ilki Pirate Biker. Bölgenin birçok noktasına yerleşmiş olan Pirate Biker'lar sayıca çok olsa da birim başına az miktarda zalim vermekte. Ayrıca bazı korsanların üçerli çeteler halinde yerleşmiş olduğunu göreceksiniz. Üçlü çetelerin ortasında Pirate liderler bulunmakta. Liderler, Biker'lar ile aynı zalim ödülünü vermekte fakat görece daha güçlüler. Son olarak polislerin baş düşmanı ve Pirate bölgesinin boss birimi Pirate Smuggler. Yanında 2 adet Pirate Biker ve zehirli stun atma yeteneğiyle şüphesiz korku salıyor. Bölgenin tamamına bakarsak totalde 24 adet Pirate Biker, 4 adet Pirate lider ve 1 adet Pirate boss'u Smuggler olduğunu görmekteyiz. Daha önce Government ve Pirate bölgeleri arasında bir düşmanlık olduğunu söylemiştik. Oyunda iki taraf arasında seçim yapmak mümkün. Her bölgede işbirliği yapmanız için bir adet hologram bulunuyor. Hangi bölgeyle anlaşmak istiyorsanız oraya ait hologramı kullanmalısınız. Tarafınızı dikkatli seçin çünkü iki düşman bölgeden yalnızca biriyle işbirliği yapabilirsiniz. Government hologramı. Bu hologramın ilk görevinde 8 adet Pirate Biker öldürmeniz gerekiyor. Görevi başarıyla tamamlarsanız Portal drone'unuz gelişerek Ghost Portal drone'una dönüşüyor. Bu gelişme ile birlikte Portal drone'unuzun rakiplerinize olan görünürlüğü azalıyor. Ghost Portal drone'un getirdiği diğer bir özellik ise kendisini ışınlandığınızda 30 saniye süresince %100 damage bonus elde etmeniz. Bu bonusun oyun sonuna kadar her ışınlanmanızda geçerli olduğunu unutmayın. Ve ilk hologram görevini başarıyla tamamladığınızda artık Pirate bölgesiyle işbirliği yapamayacağınızı hatırlatalım. Government'ın ikinci görevini başlatmak için aynı hologramın üstünden tekrar geçmeniz gerekiyor. Bu görev sizden Pirate bölgesinin boss'u yani Pirate Smuggler'ı öldürmenizi istiyor. Ödül olarak 1400 zalim ile birlikte Survey drone'unuz gelişerek Clocked Survey drone'una dönüşüyor. Bu geliştirmeyle artık oyunda üreteceğiniz Survey drone'lar size 20 saniyede bir optik görünmezlik veriyor. Drone'un yanındayken kazanılan bu görünmezlik 20 saniye boyunca aktif kalıyor. Pirate hologramı. Bu hologram da 2 görevden oluşan bir zinciri başlatıyor ve ilk görev olarak 2 adet TPV öldürmenizi istiyor. Görevi tamamladığınızda ise Guardian drone'unuz Escort drone'u geliştiriliyor. Escort drone'u hareketli Guardian drone olarak düşünebilirsiniz. Kulvar boyunca düşmanla çarpışarak ilerler ve tehlikeli durumlarda geri çekilerek dost birimlerin gelmesini bekler. Escort drone koridor itme konusunda oldukça yetenekli bir yardımcıdır.
İlk görevi tamamladığınızda yine düşman bölgenin yani Government bölgesinin görevlerini alamıyorsunuz. İkinci kez Pirate hologramını etkileştirdiğinizde ise Government bölgesinin boss'u olan Riot Suppressor'ı yok etmeniz gerekiyor. Ödül olarak yine 1400 albüm veriyor. Ayrıca escort drone'unuzun fiyatına %10 indirim uyguluyor ve tüm drone'larınızın hasarı da %100 artıyor. Alt Orman. Alt Orman'da tıpkı Üst Orman gibi iki düşman bölgeden oluşmakta. Bunlar Explorer bölgesi ve Zorn bölgesi. İlk olarak Explorer bölgesiyle başlayalım. Bu bölge bünyesinde 3 farklı birim barındırıyor. En güçsüz üyesi olan Osiris'ler altılı büyük bir çete halinde bulunmakta. Ayrıca bir üst seviyedeki Bulldog gruplarında eşlik ediyorlar. Bulldoglar haliyle Osiris'lerden çok daha güçlü ve daha yüksek zalim ödülü vaat ediyorlar. Bölgenin boss ünitesi ise Grand Cannon, namı diğer Outpost. Güçlü top atışlarıyla size zor anlar yaşatan bu robot, katledildiğinde hatırı sayılır bir miktar zalim vermekte. Explorer bölgesinin tamamını incelediğimizde toplam 12 adet Osiris, 4 adet Bulldog ve 1 adet bölge boss'u Outpost'u içerdiğini görüyoruz. Explorer'a düşmanlık besleyen Zorn bölgesine baktığımızda ise bizi bu bölgenin en zayıfı Scorpio'lar karşılıyor. Akrep robotlar dörtlü gruplar halinde yerleşmiş durumda ve toplamda 4 grup bulunmakta. Korkutucu ve tehlikeli komşuları ise Stalker'lar. Bu birimler Scorpio'lardan daha güçlü olmakta kalmıyor, yavaşlatma etkisine sahip ataklarıyla da düşmanlarını terletiyorlar. Stalker'lara ne zaman bulaşacağınızı iyi düşünün. Bölgenin amansız lideri ve boss ünitesi ise Zormseeker. Bu robot yanında 2 Stalker ile birlikte oldukça tehlikeli. Onunla savaşırken dikkatli olmakta fayda var. Zorm robotlarının yerleştiği bu bölgede toplamda 16 adet Scorpio, 8 adet Stalker ve 1 adet bölge boss'u Zormseeker bulunmakta. Alt ormanda da üst ormanla aynı mantıkla 2 çeşit hologram bulunmakta. Tarafınızı seçip ilk görevi tamamlayarak işbirliğinizi başlatmış oluyorsunuz. Explorer hologramı. Bu hologramın ilk görevinde 8 adet Scorpio öldürmeniz gerekiyor. Karşılığında ise Repair drone'unuz gelişerek Constructor drone'una dönüşüyor. Böylelikle Repair drone'larınız, vulkanlarınızı, süper bilgisayarlarınızı ve hatta karargahınızı bile onarma özelliği kazanıyor. Ancak unutmayın ki tüm bu yapıların enerjisi 3 kademeden oluşur ve yapılar eşik değerlerinden daha fazla iyileşemez. İlk görevi başarıyla tamamlayınca artık düşman bölge Zorm'un görevlerini alamıyorsunuz. Ve ikinci Explorer görevi olarak düşman bölgesinin boss'u Zormseeker'ı yok etmeniz gerekiyor. Ödül olarak 2000 zalim elde ediyorsunuz. Ayrıca tankınızın arka ve ön bölgeleri güçlenerek %25 damage reduction özelliği kazanıyor. Zorm hologramı. Zorm ile anlaşmak isterseniz ilk görevde sizden 8 adet Osiris öldürmeniz bekleniyor. Görev tamamlandığında mayın drone'unuz gelişerek Mega mayın drone'una dönüşüyor. Mega mayın drone'u rakip XPT'ler tarafından tetiklenerek patlatıldığında rakibiniz ölsün ya da ölmesin size 500 zalim kazandırıyor. İlk görevi tamamladığınızda tüm bölgelerde olduğu gibi artık düşman bölgeli işbirliği yapamaz hale geliyorsunuz. Zorm hologramının ikinci görevinde ise Explorer bölgesinin boss ünitesi Outpost'u yerle bir etmeniz gerek. Karşılığında ise hem 2000 zalyum hem de geri yöndeki hızınız için %10 bonus kazanıyorsunuz. Oyundaki hologram görevlerinin barındırdığı ortak noktalara bakacak olursak, kazanılan tüm ödüllerin oyun boyunca geçerli olduğunu söylememiz gerek. Elde ettiğiniz geliştirmeler ve özellikler süresiz bir şekilde oyunun sonuna kadar kullanılabilmektedir. Ayrıca herhangi bir görevi belirtilen süre içerisinde tamamlamazsanız görev iptal olacaktır. Böylece istemediğiniz bir bölgeyle birinci hologram görevini başlatırsanız iptal olmasını bekleyip diğer bölgeyle anlaşma sağlayabilirsiniz. Son olarak Tab menüsüne baktığınızda kendinizin ve rakiplerinizin hangi hologram görevlerini tamamladığını görebilirsiniz. Ormana ait tüm bölgeleri
robotları ve görevleri gördüğümüze göre Rotner'a adım atmış en büyük yaratıktan bahsetmenin zamanı geldi. Sırada SSA'in megaboss'u Mantis var. Devasa ve ihtişamlı görünüşüyle tüm şehre korku salan, ölümcül ve acımasız kudretli Mantis. Takımınızla birlikte bu görkemli robotu yok etmek isteyeceksiniz. Çünkü verdiği ödüller savaşın seyrini değiştirecek türden. Mantis, şehrin ortasında yer alan geniş bölgeye yerleşmiş bir megaboss. Oyunun 20. dakikası itibariyle şehre adımını atar ve rastlantısal olarak alt ya da üst bölgede belirir. Savaşmadığı sürece her 8 dakikada bir ışınlanarak bölge değiştirir. Onu bulup savaşmaya başladığınızda ise dikkat etmeniz gereken bazı yetenekleri var. Death Breath yeteneği ile çevresindekileri yok etmeye çalışırken enerjisi %75'in altına indiğinde ayaklarını yere vurarak yakınındakilere stun atıyor. Enerjisini %50'nin altına düşürmeyi başarırsanız çok sevinmeyin. Rocketeer yeteneğiyle iki farklı alanın ölümcül roket yağmurunu tutuyor. Ne kadar güçlü olursanız olun bu roketlerden kaçın. Canının son demlerine geldiğinde ise Mantis çökerek tepesindeki son top ile savunma formasyonuna geçiyor. Son savunmayı da aşarsanız sizi etkileyici ödüller bekliyor. Unutmayın ki ödüllerin sahibi olabilmek için Mantis'e son vuruşu takımınızdan biri yapmalı. Ayrıca son vuruş anında Mantis'in yakında olmalısınız. İlk katletme ödülü olarak yakınındaki takım arkadaşınızla birlikte bir balistik drone ve 120 saniye süren bir geliştirme paketi kazanıyorsunuz. Eğer Mantis'i ikinci kez takımınızla yok etmeyi başarırsanız bu kez süper balistik drone ve 180 saniyelik bir geliştirme seti elde ediyorsunuz. Kendinizi durduramayıp üçüncü kez Mantis'i öldürürseniz yakındaki takım arkadaşınızla birlikte süper balistik drone ve daha da güçlü bir geliştirme paketi kazanıyorsunuz. Bundan sonraki Mantis katletmelerinizde son ödül tekrar ediyor. Ayrıca belirtmeliyiz ki Mantis öldürme sayacı ve ödüller her takım için ayrı tutuluyor. Geriye düştüğünüz savaşlara yeniden ortak olmak, önde olduğunuz savaşları hızlıca bitirmek için Mantis'i takımca katletmek çok önemli. Takım olarak elde edeceğiniz güçlendirmeler sayesinde savaşın gidişatını değiştirebilir, balistik dronlarınızla kulvardaki baskıyı da arttırabilirsiniz. Doğru zamanda iyi bir takım oyunu ile kudretli Mantis'i alt edin. Sakın düşman XP'leri de çaldırmayın. Tarafsız bölgedeki hayatı, her biri nevi şahsına münhasır üniteleri ve bu üniteler arasındaki varoluşsal gerginlikleri ele aldık. Bunun yanı sıra hologram görevlerini ve ödüllerini inceledik. Hologram görevleri dışında ödül alabileceğiniz 2 adet orman görevi daha mevcut. Bunlardan ilki Pirate Lider görevi. Herhangi bir Pirate Lider'e saldırdığınızda sizden 4 tane Pirate Lider öldürmenizi isteyen görev etkinleşir. Ödül olarak 2 dakika boyunca minyonlardan 2 kat stalyum kazanma bonusu alırsınız. XPT pilotları üzerinde kırılmaz bir lanet olduğunu düşündüğümüz bu görevi uygun bir anda yapmaya özen gösterin. Benzer bir şekilde herhangi bir Bulldog'a saldırırsanız sizden 4 adet Bulldog öldürmenizi isteyen görev etkinleşmektedir. Ödül olarak ise ücretsiz bir Repair Drone kuponu verir. Bu sayede büyük bir masraftan kurtularak tamir olabilirsiniz. Tek kullanımlık bir kupon olduğunu hatırlatalım. Ve son olarak Rotner'un simetrik bir yapıda olduğunu unutmayın. Haritanın size ait yarısındaki her şey rakip bölgeye de simetrik bir şekilde yerleştirilmiştir. Hüzünlerin ve mutlulukların bir arada yaşandığı, bambaşka bir şehre ev sahipliği yapan arka sokaklar tüm XPT'ler için büyük bir öneme sahiptir. Seçeceğiniz taraflar, yapacağınız işbirlikleri, kazanacağınız ödüller doğrudan oyun tarzınızın bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapacağınız stratejiler savaşın kaderini belirler. Orman, rakiplerinizi geride bırakmak ve büyük bir avantaj yakalamak adına sizlere ihtiyacınız olan fırsatı sunar. Unutmayın, SSA'de yaşamak da, ölmek de takım işidir. Yaşamak da, ölmek de. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgilerle.